Böyle bir ekonomide yapabileceğiniz en iyi yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Dolayısıyla birazdan anlatacağım şeylerden birini almanız sizin için bir para kaybı değil, bir yatırım olacak. Sizin kendi adınıza yapmış olduğunuz parayı boşuna harcıyorum diye düşünmeyin kesinlikle. Tabii öncelikli olarak aklımıza şu soru geliyor. Tablet almalı mıyım veya bir tablete ihtiyacım var mı? Son zamanlarda üniversite başlayan öğrencilerin tabletlere yoğun bir ilgisi var. Bu ilginin sebebini az çok anlamak mümkün. Not tutmak için hem pratik hem de onların hayatını kolaylaştıracak bir şey arıyorlar. Tabii ki de tablette bu öğrenim gereçleri arasındaki en popüler seçenek son zamanlardaki. Tablet satın almalı mıyım? Hocanın anlattığı şeyleri hocanın slaytının üzerine not tutmayı seven biriyim. Daha iyi çalışırım. Birçok kitap, makale ve dokümanı PDF olarak yanımda taşıyabilirim ve istediğim zaman açıp okuyabilmeliyim diye düşünüyorsunuz. O zaman tablet almayı gerçekten düşünmelisiniz. Tabii bunu düşünürken de aklınıza ilk gelecek olan şey hangi tableti almalıyım? Ve bütçem bu tableti almaya yetecek mi? Ama kendinize sormanız gereken soru ise bütçeme en uygun hangi tableti almalıyım olmalı. Tablet önerilerini bu videonun son kısmına bıraktım çünkü birazdan anlatacaklarım sizin asıl tablet alıp almayacağınızı belirleyecek. Konumuza geri dönecek olursak. Tabletlerin günümüzdeki fiyatı ortada. Gerçekten hani ortalama bir tablet alayım bile diyorsanız minimum 6.000-7.000 lirayı falan gözden çıkarmanız gerekiyor. Hani 2 yıl önce falan olsaydı gözünüz kapalı mutlaka tablet alın diyebilirdim ancak o kadar yükseldi ki fiyatlar artık düşük seviye tabletler bile 2000-3000 lira fiyatına gelmiş durumda. Bir de bunlara bir de kalem alıyoruz, klavye alıyoruz, kılıf alıyoruz derken. Ama düşünün, üniversitedeki hocalar genellikle slaytlar üzerinden ders işliyor olacak. Slaytları ders esnasında not tutmak zorlayacak, hem hocanın hızına yetişmeniz gerekecek hem de slaytlarda yazılanları not tutmanız gerekecek. Bu ikisini aynı anda yapmak zor. Diyelim ki slaytları dersten önce çıkartmayı başardınız ve ders esnasında o slaytların üzerinden not tutabiliyorsunuz. Ama tabii ki her zaman dersten önce slaytlara erişemeyebilirsiniz. Böyle bir kötü yanı da var. Sonrasında sayfalarca slaytı yanınıza taşımanız gerekecek. Atıyorum o gün 4 tane slayt işlenecek. Kaç sayfa olur? Minimum bir slaytla ortalama 30 ile 100 arasında değişiyor sayfası tabii ki. Ama ortalama olarak 60 sayfa diyebilirim bir slayt için. Yanınızda 240 sayfalık bir şey taşımanız gerekiyor. Az gibi geliyor olabilir ama sonrasında bu sizin için bir kargaşaya dönüşecek. Bunlardan bahsedeceğim. Tabii ki yanınızda sadece bunların bulunması gerekmiyor. Yanınızda kalem kutunuz da olacak. Ekstra bir defteriniz de olacak. Yani hem ağırlık yapacak hem yer kaplayacak. Eğer bizim sınıflardaki gibi çok bir masanız yoksa not tutmalık biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tabletinizin olduğunu düşünelim. Önceden slaytı PDF olarak indirmiş olacaksınız veya ders esnasında slaytı indirip PDF çevirip ve hemen kullanabilirsiniz. Üzerine hemen not tutabilirsiniz mesela. Bir yandan not aldınız ve bir yandan hocayı takip ettiniz. Hocanın söylediği şeyleri not aldınız. Bununla da kalmayıp aynı zamanda ses kaydı alıp yine PDF üzerine işleyebiliyorsunuz. Böylelikle konu çalışırken ve tekrar yaparken oldukça kolaylık sağlıyor size. Tıp okuduğunuzu varsayalım. Bir sürü atlas ve ders notları olan kitaplarınız olacak. Hepsi kocaman ve ağır kitaplar gördüğünüz gibi. Bunlar sadece küçük bir kısmı. Bunların hepsini tabletinize taşımak çok daha kolay. PDF haline indiriyorsunuz ve voila, hiçbir ağırlığı yok. Tabletin ağırlığı. Kaç gram? 500 gram olsun. Bunlar ise 5 kilo falan. Sayfa sayfa kurcalamayıp istediğiniz konu kısmını direkt arama kısmına yazıp ulaşabilirsiniz. Bu da sizin için bayağı bir avantaj, zaman kaybetmenizin önüne geçiyor. Ayrıca farklı uygulamalar da indirerek zengin bir öğrenim sağlayabilirsiniz. Atıyorum 3 boyutlu mesela iskelet gösteren uygulamalar var. Yaklaştığınız zaman o iskelete özellikleri çıkıyordu. Tıkladığınız zaman iskelet dönüyordu. 3 boyutlu olarak görebiliyordunuz ve bu iskelete kas ve atıyorum sinir, damar, bunun bütün hepsini 3 boyutlu bir şekilde görüp ekleyip inceleyebiliyordunuz. Hepsinin adı falan da çıkıyordu, özellikleri de çıkıyordu gibi. Atlaslarda sadece 2 boyutlu olarak görürsünüz. Çevirdiğiniz zaman arka tarafını görürsünüz ama burada 3 boyutlu görme şansınız olabiliyor tabii ki. Yani bunu bilgisayardan da yapabilirsiniz ama tabletinizde olduğu zaman daha pratik olacaktır sizin için. Evet, bütün bunlar hoş. Ama ben kağıt, defter gibi daha fiziksel bir şeye not almayı seviyorum diyorsanız, o kağıda yazma hissiyatı benim için önemli diyorsanız eğer, kağıda yazma hissiyatı veren bazı ekran koruyucu jelatinler var. Hani o kağıt hissini yine hissedebilirsiniz bu jelatinler alarak. Ama ben yine de kağıda not almayı seviyorum ve kağıda not alırken daha çok anlıyorum diyorsanız, o zaman tabii ki de hani siz tablet almayın, kağıttan devam edin. Gelin ama basit bir hesaplama yapalım. Bu hesaba 3 şeyi katalım.
Kırtasiyeden aldığınız slide çıktıları, 2 yazıcı kartuş ve A4 kağıtları alıp evde veya yurtta kendinizin bu slaytları çıkarttığınızı düşünelim. Üçüncü olarak da tablet alıp bütün slaytları bu tablete indirdiğinizi düşünelim. Birinci ve ikinci seçenekleri üçüncü seçenekle karşılaştıracağız. Sene içerisinde bir sürü farklı slide işlenecek ve sınava yakın bir zaman kala sizin sınava yoğunlaşmaya başladığınız zamanlarda odanızda bir kargaşa olmaya başlayacak. Artık şurada bilmem hangi dersin slaytları, şu konuların slaytları derken o konunun ders kitabı, sonra başka bir kitaplar, şurada bir varsa bilgisayarınız derken odanız bayağı karmaşıklaşacak ve bu da sizin için bir strese sebep olacak. Ayrıca kütüphaneye veya başka bir çalışma salonuna ders çalışmaya gittiğiniz zaman yanınıza taşımanız gereken çok fazla slide ve kitap olacak. Ama eğer tablet kullanıyor olsanız bütün her şey o tabletin içerisinde olmuş olacak ve bu kargaşa ve ağırlıktan kurtulacaksınız. Sizin için daha bir pratik olacak aynı zamanda. Notlar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Dilerseniz Atlas'ta o konuyu okursunuz veya ders kitabından o konuyu bulup okursunuz veya Slides'a yine konu başlığını bulursunuz. Yine istediğiniz bilgiye daha hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Tabii ki internetten de bulabilirsiniz yine tablet sayesinde. Tabii eğer slaytlara not almayıp ders esnasında hocanın anlattıklarını bir deftere tek kalemle not alabiliyorsanız bu büyük bir artı. Bakın kocaman bir artı hatta. Daha sonra slayt çıkartarak yazmış olduğunuz notları da pekiştirerek iki bilgi birleştirip daha temiz bir not çıkarabilirsiniz. Böylelikle sürekli dönüp tekrar edebileceğiniz bir notunuz olmuş olur ve daha iyi öğrenmiş olursunuz tabii ki. Ama sene içerisinde bu defter dolacak ve başka defterler de eklenecek. Dediğim gibi yine bir yığılma olacak. Tabii bunu eğer becerebiliyorsanız tablet almanıza gerek kalmayabilir. Tabii bu durumlar tablet almaya göre ne kadar ekonomik, buna da birazdan değineceğiz. Tabletinizi aldınız. Kağıt hissiyatını oluşturacak jelatininizi de aldınız. Yanınızda tabletinizi ve bir adet kalem taşıyorsunuz. Ve bütün slaytlar da yine tabletinizin içerisinde oluyor. İstediğiniz nota, istediğiniz slayta, istediğiniz zaman bakabilirsiniz. Tablete not alma artılarını videonun başında biraz değinmiştim ama biraz daha değineyim. Kaleminizi hiç elinizden bırakmadan birçok farklı kalem ve birçok farklı renkte not tutabilirsiniz. Dilerseniz fosforuyla altını çizersiniz. Dilerseniz hemen yanına notunuzu alırsınız. Ama eğer bir kağıtta bunu yapmaya çalışıyor olduğunuzu düşünecek olursak sürekli kalem kutusundan farklı kalemler çıkarmanız gerekecek. Ayrıca hocaya tam olarak yetişemeyecek ve dolayısıyla bazı notları da kaçırmanız muhtemel. Hani ilk sene bunun çok sıkıntısını yaşayacaksınızdır muhtemelen ama eğer böyle devam ederseniz tabii ki de eliniz pratiklik kazanacak ve ikinci sene çok daha iyi yazabiliyor durumda olacaksınız. Ama dediğim gibi PDF'e not almanın kolaylığı kesinlikle deftere alma gibi değil. Ses ekleyebiliyorsunuz, fotoğraf ekleyebiliyorsunuz, üzerine bir sürü farklı şey ekleyebiliyorsunuz ve yerlerini de değiştirebiliyorsunuz silmenize gerek duymadan. Belki de silmek de yani yine defterden daha kolay tabii ki. Ya aslında dijital olarak not almanın fiziksel olarak not almaya olan üstünlüğünden bahsediyoruz burada. Şimdi hesaplama kısmına geçelim. Piyasadaki tablet, kılıf ve kalemiyle birlikte alabildiğiniz en ucuz ve en pahalı tableti göstereyim. Tabii ki de fiyat, performans ve kullanılabilirliği açısından size en az 3-4 sene götürebilecek olan 2 tane tableti göstereceğim. Kendi fikrimce. Yoksa hani 800.000 liraya da tablet bulabilirsiniz ama yani aldığınız gibi elinizde kalır. Çok işinizi görmez. Burada tablet önermiyorum. Yanlış düşünmeyin. Fiyatın en uç kısımlarını gösterebilmek açısından göstereceğim bunları. Piyasada işinizi görebilecek en ucuz tablet Huawei MatePad T10s. Fiyatı ise 4 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip versiyonu 3900 lira. Orijinal Huawei kalemi ve klavyeli kılıfı mevcut değil. Ancak üçüncü parti kalem ve kılıf eklersek 4300 lira civarına geliyor ortalama bir fiyat. Piyasadaki işinizi fazlasıyla görecek olan tablet ise tabii ki de tahmin ettiğiniz gibi Apple iPad Pro 12.9 inç 256 GB modeli ve fiyatı ise 25.000 lira. Kalem klavyeli kılıf eklenmiş fiyatı ise 33.800 lira oluyor. Piyasada 512 GB'lık versiyonları da mevcut ama istiyorsanız bir 3-4 bin lira daha eklenmiş fiyatını söyleyebilirim. Hani 46.000'e kadar çıkar. 1 TB'lık versiyonu alacak olursanız eğer. Ama abartmaya gerek yok. Bir konuyu yanlışlıkla atladım. Yazıcı. Game changer gibi görünüyor eğer slaytları not almayı seven biriyseniz. 1000 lira gibi bir fiyata HP ve Canon yazıcıları mevcut. İnternette böyle hızlıca bir araştırma yaptığınız zaman görebilirsiniz. 250 yaprak A4 kağıdı ise 70 lira civarında. Tabii ki bu markaya göre değişiklik gösterebiliyor. 60 sayfalık arkalı ve önlü bir slaytın çıktısını evde almanın maliyeti 8.4 lira. Bu 60 sayfa dediğim zaman 30 yaprağa düşüyor. Kırtasiyede yine bu aynı slaytı çıkarmak isterseniz 12-15 lira civarında değişiyor ve renkli değil
bu. Siyah beyaz olan bir çıktıdan bahsediyorum. Eğer renkli çıkarmanız gerekiyorsa o zaman vay halinize çok daha pahalı oluyor. Tüm sene boyunca işlenecek slide sayısı tabii ki bölümden bölüme, seneden seneye değişiklik gösterecektir. O yüzden ben 200 slide falan işlendiğini varsayıyorum. Ona göre arttırıp azaltabilirsiniz kendi bölümünüze göre. Kırtasiyede bu 200 slide çıkardığınızı varsayıyorum. 60 sayfa olmak üzere her biri. Çarpı 13 2600 lira yapıyor bir sene için. Şu kadar bir şey yani. Üst üste koysanız herhalde böyle bir şey çıkar büyük olarak. Evde ise 1680 lira oluyor. Bir de 1000 lira yazıcı aldığınızı düşünüyorum. 2680 lira. Hadi kartuşunuz bitti. Bir tane daha kartuş aldınız. Taş çatlasın 3000 lira olsun. Yine kırtasiyeye göre daha uyguna geliyor. Ve hala elinizde bir yazıcı olmuş oluyor. Elinizde bazı kağıtlarınız da kalmış olacak. Yani eğer ben slide'a not alacağım falan diyorsanız bir yazıcı almanız sizin için game changer olacak. İstediğiniz zaman çıkarıp gelebilirsiniz. Hiç sıra falan beklemenize de gerek kalmayacak kırtasiyelerde. 4 sene böyle devam etti desek ama fiyatların yükselmeme ihtimali yok. Dolayısıyla her sene için %30 zam ekleyeceğim. Basit bir matematik yapıyoruz burada. Kırtasiyeden çıktı almaya devam ederseniz 4 yıl için toplam fiyat ilk sene için 2600, ikinci sene için 3380, üçüncü sene için 4394 ve 4. sene için 5712 lira olmak üzere 16086 lira yapıyor. 4 seneden daha uzun bir süre okuyacağınızı varsayarsak bu fiyat 20.000'e kadar, hatta 25.000'e kadar çıkabilir. Buna bir ortalama aralık getirecek olursak 8.000 ile 20.000 lira arasında bir para ödemeniz gerekiyor. Yani slide sayısı azaldı veya sayfası azaldı vesaire gibi örneklerden dolayı. Şimdi eve yazıcı aldığınız zaman bunun kartuşu, ekstra kullanacağınız kağıtlarını da falan da almanız gerekiyor. Hani ben yazıcı kullanmadığım için bu ikisi hakkında ne kadar bir ücret ödemem gerekiyor, kartuş ne sıklıkla bitiyor bilmiyorum. Kullanan bir arkadaşım vardı, o yüzden bir arkadaşıma hemen soracağım şimdi. Kendisi bize döndükten sonra size de ileteceğim. Arkadaşım soruma cevap verirken ben de size almanızı tavsiye ettiğim bazı tabletlerden bahsedeyim. Ben Apple'cıyım arkadaş, Apple'dan vazgeçmem diyenlere iki önerim var. Biri bütçe olarak daha uygun, diğeri ise zaten uç nokta. Tabii şu an Apple'da öğrenci indirimi olduğu için alacağınız tabletler normalden 1-2 bin lira daha uyguna gelecek ve yanında bazı hediyeler de veriyorlar. Almaya gittiğiniz zaman zaten sorarsınız. Bütçe dostu olan seçenek Apple iPad 256 GB versiyonu kalemiyle birlikte Apple'ın resmi sitesinde 11.868 lira. Ama klavye ekleyeyim derseniz o zaman da 14.707 lira oluyor. Bu bütçe dostu olan Apple tabletimiz. Fiyatlar yüksek valla. Şimdi bütçem var ama ne almalıyım? iPad Air veya iPad Pro arasında kalmış olan tayfasını karşılaştıralım. iPad Air 256 GB kalemle birlikte 17.928 lira. Magic klavyeyi eklediğimiz zaman ise 21.257 lira oluyor. Tabii ki de 3. parti klavyeli bir kılıfı veya direkt kılıfı tercih edebilirsiniz. Bu durumda tabii ki fiyatı daha da uyguna gelecek. İkinci seçeneğiniz ise 11 inç iPad Pro 256 GB. Kalemi ve kılıfı ile birlikte 26.847 lira oluyor. Daha büyük bir ekran istiyorum diyorsanız o zaman 13 inçlik bir versiyonu daha var. O da 33.797 lira yapıyor. Yuh deve. Ama benim size asıl tavsiyem, eğer Pro ile Air arasında kaldıysanız, yani tasarımla pek bir ilginiz yoksa, resim çizmekle bir ilginiz yoksa, hani iPad Pro'daki kamera özelliklerine ihtiyaç duymuyorsanız, ayrıca işlemcileri aynı zaten Air'la, ikisinde de M1 işlemci mevcut. O zaman Air'ı tercih etmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü Air sizin okul işlerinize daha uygun bir tablet. Boyutu olarak da çok bir farkları yok artık. Yani Pro'ya gerçekten çok ihtiyaç duymayacaksınız eğer sadece okul için kullanacaksanız. Air yeteri kadar işinizi görecektir. Şimdi geldik bana marka fark etmez tayfaya. Siz var ya yaşadınız. iPad'lere kafa tutabilecek bazı modellerin fiyatlarını duyduktan sonra çok sevineceksiniz gerçekten. Uygun fiyatı ve kullanılabilirlik açısından iki tane önerim var size. Birincisi Samsung Galaxy Tab S6 64 GB versiyonu, kalemi zaten kutudan çıkıyor. Kaleme ekstra para ödemenize gerek kalmıyor bu durumda. Burada hafızası az diye üzülmeyin. Bunu arttırabilirsiniz. Yine 256 GB sanırsam 1 TB'a kadar destekliyor. 4898 lira Samsung'un resmi sitesinde. Klavyeli kılıfı göremedim ama 3. parti bir klavyeli kılıf da almak isterseniz eğer 5300 lira civarına geliyor toplam. İkinci seçenek Huawei MatePad 10.4 64 GB'lık versiyonu kampanyalı fiyatıyla 5499 liraya geliyor şu an. Ancak buna kalem dahil değil, kalem de almak isterseniz ödemeniz gereken fiyat 6800 lira oluyor. Bu iki tablet gerçekten fiyat performans açısından oldukça iyi tabletler. YouTube'da bir sürü farklı inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi bütçem var benim. Güzel bir tablet istiyorum diyenler için yine iki seçeneğimiz var. Ama öncesinde arkadaşımdan yazıcı için gelen mesajı paylaşayım.
bayağı gidiyordu ya. Ama bunu bilmiyorum. Ama bunu da bilmiyorum. Ofisten kartuş yapıyormuş arkadaş. Çok güzel. Evet, şimdi size tabletleri söyleyeyim. İlk tabletimiz Huawei MatePad 11 128 GB'lık versiyonu, kalem ve kılıf dahil fiyatı 8.000 lira. İkinci tabletimiz ise Apple ürünleriyle kıyaslayabileceğimiz özelliklere sahip olan Samsung Galaxy Tab S serisi. Tab S Plus da olabilir istediğiniz veya Tab S8 Ultra da olabilir. Bunların 128 GB'lık versiyonun fiyatlarını şu şekilde. Tab S8 15.000 lira, Tab S8 Plus 18.000 lira ve Tab S8 Ultra 20.000 lira civarında. Bunların kutusundan yine kalem çıkıyor. Hepsi için uygun bir klavyeli kılıf bulamadım Samsung'un resmi sitesinde. Yalnızca S8 Plus için mevcuttu ve onun fiyatı ise 5.000 lira civarındaydı. Klavyeli kılıflı bir S8 Plus almak isterseniz 23.000 lira civarında bir ücret ödüyorsunuz. Eğer Samsung Tab S8 Plus alacaksanız klavye kılıfı 3. parti tercih etmeniz zorunda kalacaksınız. Çünkü klavyeli bir kılıfı 5.000 lira vermek gerçekten çok mantıksız. Hani ben kullanıyorum. Nerede? Köşede şu an. Geçen sene 1200 lira civarına almıştım onu. Ve şu an onu satmıyorlar. Muhtemelen yine 5.000-6.000 lira civarında olur ve gerçekten değmez bu fiyata. Onun dışında 3. parti olan bir klavyeli kılıfa 500-600 lira vererek çok daha iyi demeyeyim de yine benzer özellikleri elde edebilirsiniz. Çok para harcamaya gerek yok yani. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlardan bana mutlaka sorun. Bolca araştırma yapıp aklıma gelen her şeyi bu videoda anlattım. Emeğimin karşılığı olarak videoya like atarsınız ve kanalıma da bir göz atarsanız beni gerçekten sevindiririz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.